Dostlar selamlar. Yeni Dostlar Center videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında 5-2-3-A taktiğimizde bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben çok da fazla vakit kaybetmemek adına 5-2-3-A formasyonumu dizdim. Öncelikle bu taktiği bizimle paylaşan hemen kendisini göstermek istiyorum. Ekibimizin değerli üyesi, hatta kurulduğumuz günden beri neredeyse bizle beraber savaşan, her zaman yanımızda olan ve bize çok büyük savaş puanları kazandıran Salih Hocam. Salih Hocam'ı da sizlere tanıtmak istiyorum. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten 5'li defansı gelince hani cidden sayabileceğim 2-3 isimden bir tanesidir. Hem 5-3-2 hem de 5-2-3'te güzel işler çıkartıyor. Savaş puanında 500'ü geçmiş. Tebrik ediyoruz buradan Salih Hocam'ı. Hemen hızlı bir şekilde takvimimize devam edelim. Sizler de arkadaşlar bizim ekibimize yapmak isterseniz bu arada Osman Center ekibine isterseniz istek, isterseniz Berat Erzin kısmından mesaj, isterseniz de Instagram Osman Center'dan yine DM yollayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi üçlü forvet attığımızda normal şartlarda bir sağ açık, bir sol açık, bir de santrafor olması gerekiyor. Ama ben şu an Real Madrid efsane kadrosu oynadığım için sağ açığım yok. Sadece 6 tane santraforun bir de sol açık olan Cristiano Ronaldo var. O yüzden elimden geldiği kadar mantıklı şekilde dizmeye çalıştım. Burada tabii oyuncunun formunun düşük olması nedeniyle bazı oyuncuları koyamadım veya antrenmanda olması yüzünden koyamadım. Ama bu şekilde bir sol açık, bir sağ açık, bir de santrafor koymanız gerekiyor. Orta sahada 2 tane orta saha, merkez orta saha, OS olması gerekiyor. Bende bir tek David Beckham var. O da şu an antrenmanda olduğu için maalesef bir sol kanat Gento, bir de ofansif orta saha Guti Hernandez'i yerleştirdim. Normalde 2 tane merkez orta saha olması gerekiyor. Beşli defans hattımızda bir sol bek Marcelo, yine sağ bekim olmadığı için Real Madrid efsane takımında yine sol bek olan Roberto Carlos'u sağ beke yerleştirdim. 3 stoperimiz Sergio Ramos, Hierro ve Piri oynayacak. Burada yine elimden geldiği kadar doğru yapmaya çalıştım. Fakat çok da doğru değil. Kalecimiz de İlker Casillas olacak. Burada genel bir hatırlatma olarak her zaman tüm oyuncular etrafında yeşil çerçeve olmasına mutlaka özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü eğer yeşil çerçeve olmazsa oyun tarafından kazanmanız bir tık daha zorlaştırılıyor. Hep bahsettiğimiz şey, hani bir checklist düşünün. Bu checklist arkadaşlar, şöyle kapatalım. Bir checklist düşünün. Bu checklistte ne kadar çok tik atarsanız olması gereken kurallar hakkında galibiyeti o yüzde şeklinde yaklaşıyorsunuz. Ben şu an buradaki en azından hem yedekler hem de yeşil çerçeve kısmını doğru dizemeyeceğim için maalesef bu kısmı kaybetmiş olacağım. Rakip bunu doğru yaparsa galibiyete bir tık daha yaklaşmış olacak. O yüzden siz ne olursa olsun mutlaka tüm oyuncu etrafında yeşil çerçeve kombinasyonunu sağlamayı başarın. Burada forvetler kısmında Di Stefano ve Benzema yerleştirmişiz. Orta sahada Zidane, Beckham var. Görmüş olduğunuz defanslar kısmında sadece Sanchez'i koyabiliyorum. Onun dışında yine kırmızı bir oyuncu yerleştirdim. Defansif Ozan Redondo yerleşti. Kaleye de 96 over'luk Zamora'yı yerleştirdim. Bu şekilde taktik planımızı yerleştiriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde uzmanlığa geçiş yapalım. Burada önceki 4-2-3-1 videomuzda bahsetmiştim. Hepsi 26 yaşında olduğu için çok da fark etmiyor. En azından penaltılar kısmında en yüksek overall oyuncunuza verebilirsiniz. Serbest vuruş keza yine aynı şekilde. Ben burada şu an Guti'ye verebilirim aslında. Guti'ye yerleştirelim. Kornerler kısmında sol bek sağ bek kısmında sıkıntı yaşadığım için yine buraya aslında ben Marcelo'ya bu görevi vereyim. Bu şekilde dizdik. Hemen isterseniz formasyonumuzun en önemli olan kısmı, taktikler kısmına giriş yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oyun planımız kontra atak olacak. Çünkü 5-2-3-A oynuyoruz. Geride kapanıp, hatta neredeyse otobüs park edip ileri atılan toplarla, tabii burada tempoyu hızlı oynayarak ileri attığımız toplarla gol yakalamaya çalışacağız. Bu taktiği hemen çok daha aşağı inmeden bazen unutabiliyorum söylemeyi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Daha sonra yorumlar kısmında belirtsem de. Bu taktik arkadaşlar kime karşı oynamamız lazım? Önce ondan bahsedeyim. İçeride dışarıda oynayabileceğimiz taktik. Tabii ki de eşitken veya güçlüyken çok fazla tavsiye etmiyorum ama en azından eşitken de oynayabilirsiniz. Güçlüyken bu taktiği oynamayın. Çok daha iyi videolar, taktikler kanalda var. İşte eğer making ve güçlüyseniz, orta saha güçlüyse 4-2-3-1 oynayabilirsin veyahut da işte forvetin güçlüyse 4-2-4-4-3 oynayabilirsin. Bunlara bakabilirsiniz. Ama güçsüzken, yani bir rankta düşük olsanız, 5 rankta, 10-15 rankta düşük olsanız bu taktiği gönül rahatlığı oynayabilirsiniz. Burada önemli olan Burada önemli olan oyuncuyu doğru dizmek ve burada anlattığımız tüm detayları doğru şekilde uygulamak olacak. Mücadeleyi birazdan bahsedeceğiz. Oyun planı kontra atak. Çizgi taktikleri, forvetler sadece hücum olacak. Orta sahalar defansa yardım et olacak. Defanslarda geride kal olması gerekiyor. Bu kısım önemli. Bunu hiçbir şey değiştirmiyorsunuz. Orta sahalar mesela, bazı arkadaşlar pozisyon kuru yapıyor ama biz bunu yapmayacağız. Direkt orta sahalar defansa yardım et kısmına kalacak. Baskımız geride karşıla 29 olacak. Stilimiz otobüsü park et 19 olacak. Tempoda 66, yüksek hızda paslaşma olacak arkadaşlar. Burada markaj, alan markajı olacak. Offside tuzağı da hayır da kılacak. Hatta offside tuzağını açmayın bence hiçbir şekilde. Markajda alan markaj olması önemli. Tempo 66, yüksek hızda paslaşma. Stil 19, otobüs parket.
Baskı 29 geride karşıla olacak canlar. Evet, bu şekilde taktiği sizlerle paylaştık. İsterseniz bir şekilde dostluk maçı atalım. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Dostluk maçı tabii her zaman çok etkili olmasa da en azından bize bir fikir sahibi olmamızda yardımcı oluyor. Evet, burada Galatasaray'ı 3-2 ile geçiyoruz. Hemen bir maç detaylarına bakalım nasıl oynamışız. Burada Carlos atmış gol. Şaşırttı beni. Guti, Gento atmış. Hasan Şaş ve Schneider de Galatasaray adına golleri yazmışlar. 11'te karşı 5 bir üstümüz var. Rakip 4-3-3A kombinasyonunda gelmiş. Biz 5-2-3A ile oynamışız. Top daha çok onların sahasında oynansa da daha çok aslında orta sahada geçse de %63 ile top bizdeymiş. Baktığımız zaman rakipten 2 kat fazla şut çekmişiz. Rakip aslında çok daha fazla isabet oynuyor. İşte burada görmüş olduğunuz gibi kadro kalitesi bir tık da önemli. Ben çok fazla geliştiremedim oyuncuları. Rakip 5 şuttan %40 isabetle 2 gol çıkartmış. Ben 15 şuttan %27 isabetle 3 gol çıkarmışım. Neredeyse beraber dahi kalacakmışız. Kaleciler çok kötü oynamış. Buradan Nezin hocamı çok tebrik ediyorum ve selamlarımı yolluyorum. Evet, benim şu an videoda olduğumu bilen arkadaşlar açıkçası kadronun doğru şekilde diziler. Çünkü önceki videoda biraz makara muhabbet döndü. Önce bir kadri atalım. 2-2 ile beraber kalmışız. Normalde zaten kadro değerinde 1 veya 2. sırada olması lazım. Yine iyi kapanmışız, yenilmemişiz. Baktığımız zaman da 8 şuta karşı 9 şutluk bir üstünlüğü var 4-3-B'nin. Normal zaten buradaki amaç arkadaşlar puan veya puanlar çıkarmak. O yüzden bu beraberlik benim işime geldi. Görmüş olduğunuz gibi her şey aslında kadro kalitesi. Benim burada 1-2-3-4-5-6 oyuncum 5 ve 6 oynamış. Baktığınız zaman rakipte 8 oynayan var. Bende 8 oynayan bir de Guti var. Rakipte de en az 4 tane saydım şu anlık. Burada kadro kaliteniz ne kadar yüksekse arkadaşlar o kadar da aslında maçı kazanmaya yakın oluyorsunuz. Hani siz ne kadar taktiğiniz iyi olsa da sayısal kombinasyonunuz iyi olursa olsun taktik kadro yoksa eğer gerçekten sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Evet, dostluk maçlarına devam ediyoruz dostlar. Burada bakalım kimi atalım. Benfica'ya dostluk maçı atalım. 1-1'lik skorla berabere kalıyoruz. Benfica karşısında nasıl bir performans sergilemişiz? Rakip sol sarı atsa da biz Cristiano Ronaldo'yu golü bulmuşuz. 4 şuta karşı 5 şutluk bir üstünlük var rakip adına. 5-4-1 ile gelmişler, kapanmışlar. Burada tebrik ediyoruz. Ama burada yine oyuncu kalitesi farkını görüyorsunuz zaten. 1-2-3-4 oyuncum yine 5-6 oynamış. Casillas zaten beni şu an batırıyor. Yapacak bir şey yok. Oyuna özellikle bu transfersizliklerle nasıl başlarsanız o şekilde gidiyor arkadaşlar. Ama yine de yenilmemişiz. Bu konuda birazcık daha şanslıyız diye görüyorum. Ajax'a atıyoruz. Yine 0-0 beraber kaldık. Yenilmiyoruz. Güzel. Ligin sonunda yazsak da şu an yenilmemek beni mutlu ediyor. Hatta 3-0'da bir galibiyet aldık şu an İbrahim karşısında. Son bir dostluk maçı atıp daha sonrasında Osimhen Central ekibiyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Hasan abiye bir dostluk maçı atalım. Onu da 0-0 berabere kalmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde dostluk maçları kısmını artık bitirelim. Çok fazla berabere kaldım. Bir tane de atmak istiyorum. Yene kadar atacağım. Evet, 3-1 ile Boca Juniors'a da geçiyoruz. Evet arkadaşlar, umarım sizler için de güzel bir taktik olacaktır. Sizler de zorlu deplasmanlardan ve hatta zor rakiplerinize karşı puan veya puanlar çıkartabileceğiniz bir taktik. Lütfen tam anlattığım gibi uygularsanız ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Onun dışında Osimhen Central ekibi savaşına devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Osimhen Central 74, Sons of Anatolia 23. Burada çok güzel bir galibiyet elde ettik neredeyse. Burada Yılmaz abi ve ekibi tebrik ediyorum. Onun dışında Bosna Uluslararası takımıyla 32-32 beraberiz. Bir de en alttaki Kadirlerin Savaşı'nda da 12 puanlık bir gerideyiz. Umarım bundan geri dönüş sağlayacağız. Sizler arkadaşlar bizle savaşmak isterseniz bahsettiğim gibi, hatta şu an istekler yapmış bu arkadaşlara yazalım. Savaş puanı önemli arkadaşlar. Umut sayıda bakalım hatta. 9 level menajer çok güzel. 2560 maç, %62 çok kötü değil. Çok da iyi değil. Orta sırada 176 savaş puanı var. Yani şimdi şöyle bir durum var. Doğruya doğru. Eğer bu 2560 maçın %62'lik galibiyet oranı okey. Kabul edilebilir veya da edilemez. Kişiye göre değişir. Bence orta, hatta %60-%70'lik bir iyi kısımda. Fakat bu savaş puanı 176 yine bir 500 üstü olsaydı savaşların zorluğunu hatta az çok oynayan arkadaşlar biliyor. O zaman daha kabul edilebilir olabilirdi ama burada yine Umut'la bir konuşalım bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet, bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Bizi desteklemek isteyen arkadaşlar için aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda beğeni atarak da videonun daha fazla OSM kitlesinin önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.